Herkese merhaba, uroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım konu prostat büyümesi yaşayanlar için, idrar yapmakta zorlanma yaşayanlar için bizim rutin olarak kullandığımız alfa bloker dediğimiz işte Hitrin, Tamsulosin, Flomax, Zalfu gibi birçok ilaç var arkadaşlar. Bu ilaçları prostat tedavisinde prostat büyümesi ile ilgili idrar yapma yakınması olan hastalarda kullandığımız ilaçlar bunlar. Ve zaten prostat hastaları bunları biliyordur. Daha önce bunlarla ilgili videoda yapmıştım hastalarda. Şimdi zaten prostat büyümesi 50 yaşından sonra, genellikle 60 yaşına doğru tedavi verdiğimiz bir hasta grubu ve bu hastaların hali hazırda 50 yaşında %50, 60 yaşında %60 sertleşme bozukluğuyla ilgili az ya da çok şikayetleri oluyor arkadaşlar. Şimdi bu hastalarda acaba başka bir ilaç seçeneği var mı? Daha önceden bahsetmiştik zaten. Tadalafil dediğimiz başka bir ilaç var. Tadalafil düşük dozlarında prostat büyümesi tedavisi için de aynı zamanda uygulanan bir ilaç ya da kullanılan bir ilaç. Bunun içinde endikasyon almış. Bununla ilgili yayınlar da birçok yayın da yapıldı. En son yapılan yayın çarpıcı, güzel bir yayın. 100 tane hasta belirliyorlar her iki grupta. Yani sertleşme sorunu ve aynı zamanda prostat büyümesi nedeniyle idrar yapmakta zorlanma yakınması olan 100'er tane hastayı alıyorlar. Bir gruba sadece Tamsulosin, yani piyasa ismi Flomax ya da Tamprost, diğer gruba da sadece Cialis 5 mg yani Tadalafil veriyorlar hastalara. Şimdi bir karşılaştırıyorlar. 6 ay geçiyor aradan, diyorlar ki sizin idrar yapmakla ilgili şikayetleriniz ne durumda? Her iki grubu da anket sorularıyla kıyaslıyorlar birbirleriyle. Çıkan sonuç arkadaşlar aynı. Yani siz Flomax'ta, Tamsulosin'de kullansanız ya da Cialis'te kullansanız aynı cevabı alıyorsunuz. Ama Cialis'in tabi getirdiği diğer avantajı ise sertleşme bozukluğuyla ilgili olan şikayetlerinde hastaların tabi ciddi bir düzelme tespit ediliyor. Eğer doktorunuz uygun görürse, siz de uygun görürseniz Flomax ya da Tamprost yerine, yani Tamsulosin yerine eğer isterseniz Tadalafil kullanabilirsiniz. Yani Cialis ya da muadillerinden ilaçlar kullanabilirsiniz açıkçası. Çünkü tıkanıklık çözme açısından her ikisinin de verdiği cevap hemen hemen aynı arkadaşlar. Tabi bu hastadan hastaya değişebilir. Burada 100'er tane hasta almışlar, değerlendirmişler, anket çalışması yapmışlar. Ama bu hasta bazında değişebilir arkadaşlar. Yani bu size bu yayında böyle çıktı diye sizde de tıpatıp aynısı çıkacak anlamına kesinlikle gelmiyor. Tabi hastaların en çok sorduğu sorulardan birisi, hocam bende kalp var. Viagra'nın da Tadalafil'in de yani Cialis'in de ya da muadillerinin de kalbe karşı direkt olarak zararlı bir etkisi tespit edilebilmiş değil arkadaşlar. Şu anda ortaya konulabilmiş değil. Tek ortaya konulan şu arkadaşlar, hastanın efor kapasitesi ya da günlük rutin eforu, hastanın günlük rutin eforunun içerisinde eğer cinselliğe yer yoksa, cinsellik yapacak kadar bir efor kapasitesi yoksa hastanın ve bu efor kapasitesine, cinsellik yapmak için vereceği efor kapasitesine ulaştığı zaman hastada nefes nefese kalma, kalbinde hızlı atma ya da kalbinin düzensiz atması gibi problemler meydana geliyorsa hasta tabii ki bu ilacı içip de ilişkiye girmemesi gerekiyor. Biz böyle şüpheli durumlarda mutlaka hastanın kardiyoloğu, takip eden kardiyoloğundan ya da kendi kardiyoloğumuzdan bu açıdan görüş istiyoruz. Biz bu hastaya eğer tadalafil verirsek, bu hasta efora gireceği zaman efor kapasitesiyle ilgili hastanın kardiyak açıdan, kalp açısından bir sıkıntı çekme durumu olur mu, olmaz mı? Lütfen bunu değerlendir kardiyolog arkadaşım diyoruz. Ve kardiyologlar da değerlendiriyor. Tabii kimse Allah değil, yani bilemez ölüp ölmeyeceğini kimsenin, ama sonuç olarak dediğim gibi şu an için hala bu Tadalafil olsun, Viagra olsun kalbe direkt olan zararlı etkisi tespit edilebilmiş değil arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.